İnsanoğlu olarak bugün sahip olduğumuz akıllı telefonları, yüksek hızlı interneti ve uzay teknolojilerini medeniyetin zirvesi olarak görme eğilimindeyiz. Tarih derslerinde bize öğretilen kronoloji genellikle basittir. Önce mağara devri, sonrasında tarım, tekerleğin icadı, buhar makinesi ve nihayet dijital devrim. Sadece arkeolojik bulgular bu doğrusal ilerleme masalının pek de göründüğü gibi olmadığını fısıldıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kazı alanlarında bulunan öyle nesneler var ki modern akademisyenleri bile hayrete düşürüyor. Kendi zamanlarından binlerce yıl ileride olan, fiziğin sadece son yüzyılda tekrar keşfettiği ilkelerle çalışan makineler, bilgisayar benzeri mekanizmalar ve hatta elektrik üreten bataryalar, bu yolculukta insanlığın bir zamanlar haiz olduğu ancak karanlık çağların tozlu raflarında yitirdiği o muazzam deha örneklerini inceleyeceğiz. Milattan sonrasında 2. yüzyılda bugünkü Rusya topraklarında hemen hemen şehirler bile yokken, Çin İmparatorluğu'nda bir bilim insanı olan Zhang Heng, halkın en büyük korkusu olan depremlere karşı bir çözüm arıyordu. O dönemde depremler, Semanün İmparatora olan öfkesi olarak yorumlanır ve büyük isyanlara yol açardı. Zhang Heng, sarayın ortasına tunçtan devasa bir çiçeklik yerleştirdi. Bu vazonun çevresinde 8 ejderha kafası bulunuyor ve her birinin ağzında ağır bir metal top duruyordu. Altlarında ise ağızları açık bekleyen metal kurbağalar vardı. Saraydaki soylular bu demir yığınıyla alay ediyorlardı. Köpeklerin bile hissetmediği sarsıntıları bu cansız vazonun iyi mi anlayacağını soruyorlardı. Sadece bir gün başkentte yaprak bile kıpırdamazken ejderhalardan biri ağzındaki topu bıraktı. Top büyük bir gürültüyle kurbağanın ağzına düştü. Zhang Heng batı yönünde büyük bir yıkım bulunduğunu duyuru etti. Kimse inanmadı. Hatta 3 gün boyunca onunla dalga geçtiler. Ta ki batıdan toz toprak içinde bir ulak gelip yüzlerce kilometre ötedeki köylerin yerle bir bulunduğunu haber verene kadar. Çağıl bilim insanoğlu 2005 senesinde bu mekanizmayı yine inşa ettiklerinde bunun sıradan bir büyü değil, muhteşem bir fizik mühendisliği bulunduğunu anladılar. Vazonun içinde en küçük titreşime duyarlı devasa bir sarkaç bulunuyordu. Atalet prensibiyle çalışan bu sarkaç, yüzlerce kilometre ötedeki sarsıntının başkente ulaşan zayıf dalgalarını yakalıyor ve ilgili yöndeki ejderhanın mekanizmasını tetikliyordu. Zhang Hong, deprem bilimini çağıl, dünyadan 1900 yıl önce başlatmıştı. Antik nanoteknoloji, Likurgos kupası. Roma İmparatorluğu döneminde ustalığın sadece devasa yapılarla sınırlı olmadığını, gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklarla da çalıştıklarını gösteren en somut örnek Likurgos kupasıdır. Bugün British Museum'da sergilenen bu kupa, normal ışıkta donuk yeşil bir renge sahipken, içinden bir ışık kaynağı tutulduğunda aniden parlak, yakut kırmızısına dönüşür. Orta Çağ simyacıları bu etkiyi taklit etmek için yüzyıllarca uğraştılar, ancak her seferinde başarısız oldular. 1990'larda kupa elektron mikroskobu altına yatırıldığında gerçek ortaya çıktı. Romalı cam ustaları camın içine altın ve gümüşü insan saçından 1000 kat daha ince, virüs boyutunda parçacıklara ayırarak karıştırmışlardı. Bu, bugünkü nanoteknolojinin ta kendisidir. Parçacıkların boyutu biraz daha büyük veya küçük olsaydı, ışığın dalga boyu bu şekilde değişmeyecek ve o büyüleyici renk geçişi yaşanmayacaktı. Bilgisayar ve laboratuvar olmadan bu duyarlı dozajın iyi mi ayarlandığı hala bir muammadır. Milattan sonra 1. yüzyılda İskenderiye antik dünyanın New York'u gibiydi. Bilginin ve ticaretin kalbi olan bu şehirde İskenderiyeli Heron adında bir adam yaşıyordu. Heron sürecinin çok ötesinde bir mühendisti. Onun en büyük başarısı görünmez güçleri, buğu, basınç, su kullanarak makineleri canlandırmaktı. İnananları hayrete düşüren mabet kapılarını o tasarladı. İnsanlar bir sunağın üzerinde ateş yaktığında devasa tunç kapılar asla bir insan gücü yardımı olmadan sanki tanrılar tarafından açılıyormuş benzer biçimde kendiliğinden açılırdı. Heron sunağın altındaki gizli bir haznede havayı ısıtıyor, genleşen hava suyu bir kovaya pompalıyor, ağırlaşan kova ise makaralar vesilesiyle kapıları döndürüyordu.
Ateş söndüğünde ise sistem tersine işliyor ve kapılar kapanıyordu. Bu alışveriş merkezlerindeki otomatik kapıların 2000 yıl önceki atasıydı. Sadece bu şekilde de kalmadı. Heron dünyanın ilk otomatını da icat etti. Mabet girişindeki bir makineye madeni para atıldığında paranın ağırlığı bir kaldırıcı harekete geçiriyor ve belirli bir miktar kutsal suyun akmasını sağlıyordu. Bugün kahve makinelerimizde çalışan aynı mantık, Antik İskenderiye'de cüzdanları boşaltıyordu. Heron'un en inanılmaz icadı ise eolipil doğrusu rüzgar küresiydi. Su dolu bir kazanın üzerine yerleştirilen ve dönebilen metal bir küreden ibaretti. Su kaynadığında buhar, kürenin tarafındaki kıvrımlı borulardan hızla çıkıyor ve küreyi dakikada 1500 devir şeklinde muazzam bir hızla döndürüyordu. Bu aslen çalışan bir buhar türbiniydi. Heron, endüstri devrimine bir adım uzaklıktaydı. Eğer bu dönme gücünü bir çarka ya da tekerleğe aktarmayı düşünselerdi, Roma İmparatorluğu trenlere, buharlı gemilere ve fabrikalara sahip olabilirdi. Sadece bu olmadı. Peki neden? Cevap çok acımasız. Kölelik. O dönemde insan emeği odun ve kömürden daha ucuzdu. Bir imparator, pahalı metal aksamlar ve mühendislik gerektiren bir buhar makinesine yatırım yapmaktansa, bedava çalışan binlerce köleyi kullanmayı tercih ediyordu. Teknoloji sadece zenginleri eğlendiren bir oyuncak veya halkı korkutan tapınak mucizesi olarak kaldı. İnsan yaşamının değersizliği, bilimin en büyük sıçramasını 1500 yıl süresince erteledi. İskenderiye Kütüphanesi'nin yanması ve Roma'nın çöküşüyle beraber bu bilgiler duman olup uçtu. İnsanlık, kompleks bilgisayarlar ve robotlar yapabildiği bir dönemden okuma yazma bilmeyen barbarların yargı sürdüğü karanlık çağlara geriledi. 1000 yıl süresince cam yapmayı, beton dökmeyi ve gezegenlerin hareketini hesaplamayı unuttuk. Rönesans döneminde yapılan bir oldukça buluş, aslına bakarsak antik çağda esasen bilinenlerin sancılı bir halde tekrar keşfedilmesinden başka bir şey değildi. Bu antik kalıntılar bize şunu öğretiyor: medeniyet her vakit ileri giden bir merdiven değildir. Bazen hızla yükselir, bazen de en dibe çakılır. Bugün elimizdeki akıllı telefonlara ölümsüz teknolojiler gibi bakıyoruz. Sadece bir zamanlar antikeytera mekanizması da vakitinin zirvesiydi ve şimdi sadece paslı bir bronz parçası olarak müzelerde duruyor. Eğer bilgiyi korumazsak ve insan emeğinin değerini teknolojiyle taçlandırmazsak, birkaç bin yıl sonraki bir kazıbilimci bizim işlemcilerimizi bulup bu ilkel kabileler bu kadar kompleks hesaplama sistemlerini iyi mi yapabildi diye kafasını kaşıyabilir. Hepimiz bu bitmek bilmeyen zincirin yalnız bir halkasıyız ve belki de okyanusun derinliklerinde atalarımızın evren hakkında bizlerden çok daha fazlasını bildiğini kanıtlayacak daha nice mucizeler keşfedilmeyi bekliyor.